모두 날 따라 따라 콧바람 삐끗바람 Let you up 신바람바람바람 Let me up 콧바람바람바람 달려 I'm coming 오늘도 running 이제 날 따라와 따라 콧바람바람 신바람바람. Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Hello Me adında bir diziyle geldim. Dizimiz 16 bölümden oluşuyor ve romantik komedi türünde biraz da böyle fantastik diyebileceğimiz ögelere sahip bir dizi. Ve böyle değişik bir konuya sahip aslında. Başlığından da belki çıkarım yapabilirsiniz. Şöyle bir konuya sahip. 37 yaşında bir kadın görüyoruz. Kendisi çevresindeki insanları sürekli alttan alan, bir başka deyişle belki biraz da böyle kaba olarak kendini fazlaca ezdiren, hayatından çok memnun olmayan ve kalıcı bir işi de olmayan, herhangi bir ilişkisi de olmamış, evlenmemiş bir kadın görüyoruz. Hayattan tam böyle ümitlerini kopardığı ve pes etme noktasına geldiğin zamanda bir gün aniden kendisinin 17 yaşındaki hali karşısına çıkıyor. Ve 17 yaşındaki hali ise şu anki halinin tam zıttı. Çok popüler, çok böyle herkes tarafından beğenilen, yer yer ukala diyebileceğimiz aşırı enerjik ve böyle kendini asla ezdirmeyen bir karakter 17 yaşındaki hali ise. Ve onların hikayesini izliyor olacaksınız. Tabii ki tek bir konuda işlenmiyor. Destek karakterlerimiz de oldukça fazla. Kadrosu zaten çok güzel olan bir dizi. Ve konusuyla da ilgi çekici olduğunu düşündüğüm ve hemen izlemek istediğim dizilerden de biriydi. Çok oldu ben izleyeli bu arada. Yeni de izlediğim bir dizi değil. Ama anca ona sıra geldi diyelim. Şimdi gelelim oyuncularına. Başrol oyuncu olarak sayacağım 2 isim var. Hatta 3'e çıkaralım. İlk ikisi tabii ki bahsettiğim konuyla orantılı olarak 37 yaşındaki halimizle 17 yaşındaki halimiz olacak. Önce 37 yaşında olan karakterimize başlayalım. Choi Gang-hee adlı oyuncumuz burada bu karakteri canlandırıyor. Ben kendisini daha önce bir dizide ya da filmde görmedim. Burada da karakterini güzel oynadığını düşünüyorum ve sempatik bir oyuncumuz bence. Öteki taraftan da kendisinin daha doğrusu canlandırdığı karakterin 17 yaşındaki halini canlandıran oldukça yine genç ve kariyerinin böyle basamak basamak tırmanan bir oyuncumuz eşlik edecek ona. Lire adlı oyuncumuz da burada 17 yaşındaki karakteri canlandırıyor. Ve bir de çok büyük bir isim var. Ben kanalımda daha önce onun dizilerini paylaştım. Biraz da yan karakter diyebileceğimiz, aslında yan da değil, başrollerde sayabileceğimiz bir isim olduğu için ismini geçirmek istedim. Kim Yong-kwang adlı oyuncumuz da burada babası çok zengin olan ama kendi karakteri ve yapısı çok farklı ve böyle sizi sürekli ters köşeye sokacak bir karakteri canlandırıyor. Bir yandan çok deli dolu, bir yandan çok akıllı ama her zaman her özelliğini görmediğiniz bir karakter. O da buradaki önemli oyunculardan biri diyebiliriz. Başrollerde de o yüzden saymak istedim kendisini. Kadromuz bu şekilde. Şimdi size klibini uğurlamak istiyorum. Dizinin ardından yorum kısmında tekrar görüşelim. Uzak kalsam iyi, senden bana elbette yok. Ama aklımıydı, gece yanına kim uyuyor? Ne yanımda iyisin, ne de böyle uzak. Belki bir rüya değil, bebek harbiden de WhatsApp'tır bu. Belki bu bölüm sonu. Sanmıştım ki sen hep bana aitin. Bırakırken ellerinin uzağa ittin. Beni bir kez olsun böyle yarım bırakma. Karşındayım şimdi bana susma anlat. Nasıl yendin bu hissi? Nasıl benden iyisin? Geceleri olmuyor mu sonunda bir zor? Sığılamadıysan hala bir de bana sor. Anlattım dinlemedin. Seni böyle seven enayi göremezsin. Başkalarında aradığını bende de. Bu kıskançlık krizleriyle gece boğulsam da. Bu gözlerinden olacak hep seninle. Bebeğimi üzemez
sevmez benden başka kimse. İnanmadıysan aşkıma gel de böyle bir bak. Döndürür başımı inan benim her seferde. Uzak kalsam senden bana evet hayır yok. Ama aklım hep gece yanına kim uyuyor. Ne yanında iyisin ne de böyle uzak. Belki bir rüya değil bebek harbiden de WhatsApp'tır bu. Belki bu bölüm sonu. Sakladım bulamadı kimse. Bana sormadın ki senin zaten burada her şey. Sahip olduğum benim olduğunu söyle. Beni bulduğun doğrudur her seferinde. Dert oldu bana söylediklerin yetmedi. Sert vurdu bana yaşattığın travmalara koy noktayı. Belki bizim için artık bir şans kalmadı. Oynadım tüm gecemle boyu. Sense kaçtın öyle uzaklara. Arar yaklaştık girerim bana benim kadar kötü davranamazsın ya. Önceler ayrılmaz ilgili. Şimdi yoksun bana nesi zevkli. Sana senin kadar inan kimse dayanamaz beni senin kadar iyi anlayamazlar ama. Kaçsam senden bana evet hayır yok. Ama aklım hep gece yanına kim uyuyor. Ne yanında iyisin ne de böyle uzak. Belki bir rüya değil bebek harbiden de WhatsApp'tır bu. Belki bu bölüm sonu. Şimdi yorum kısmında aslında diziyi beğendim ben. Fikir olarak oldukça güzel bulduğum ve güzel çekilmiş, güzel bir kadroya sahip bir dizi. Fakat baş kısımları, olayın anlatılışı ve birkaç bölümü bana biraz sıkıcı geldi. Çok yavaş ilerliyor. Karakterleri oluşturup böyle kafamıza yerleştirmeye çalışmış olabilirler diye düşünüyorum ama bu süreç biraz fazla uzun sürmüş gibi. Bence böyle 12 bölümde falan toplanabilecek bir diziymiş. O yüzden bir baş bölümlerinde sıkıldığımı söylemek zorundayım. Ama onun haricinde ben karakterleri çok sevdim. Özellikle işe girdikten sonraki kısmı çok daha güzel ve aktifti. Bunu da canı gönülden söylemeliyim. Evet, o zıtlığı görmek güzeldi. Yani 17 yaşındaki halini saklamaya çalışıyor. İşte kızım diyor, onu diyor, bunu diyor ama bu kısımlar fazla uzamış. Uzadığı için de bir noktadan sonra sizi böyle biraz sıkmaya başladı. Beni yani daha doğrusu. Siz de sıkmaya başlayabilir diye düşünüyorum. Ya da yorumlarınız ne? Belki benden çok daha farklı düşüneceksiniz. Onun haricinde şey olayını seven ya da sevmeyenler olabilir. Biliyorsunuz başrollerde bir romantizm gördük ama yaş farkları olan işte böyle Nuna Nuna diye dolaşan bir karakter görüyorduk. Bu herkesin hoşuna gitmemiş. Ben yorumları da okudum. Ben ne tür olacağım? Çünkü çok fazla böyle romantik bir dizi değildi. Ama e, ben biraz daha belki romantik kaçmasını, biraz daha olgun bir ilişki olmasını bekleyebilirdim. Çünkü dizinin anca finalinde böyle bir tam nereye vardıklarını da bilmiyoruz. Hani çıkıyorlar mı, çıkmıyorlar mı? Çok havada kalmış aşk kısmı. Daha çok böyle komedi ve belki dram da olan bir diziydi yani. Ama şey fikri çok hoştu. Yani 37 yaş, 17 yaş birbirlerinde çok şey görüyorlar. Bir taraf çok acı çekmiş, öbür taraf hiçbir şekilde bir mutsuzluk yaşamamış, acıdan bir haber bir halde. Ama tabii ki ne kadar büyük acılar da yaşasak bu hayatımızı salıverip gitmek ya da böyle boşlamak, işte hayata küsmek olmamalı. Karakterlerin o derinliği kısmı güzeldi ama dediğim gibi biraz bana uzun geldi. Genel olarak başarılı diyebileceğimiz bir dizi konusuyla, işte şirketteki mücadelesiyle. Tabii ki burada romantik komedi olduğu için bazı sahneler çok uç komedilerde, yani böyle abartılmış komedi görüyoruz burada. Beni rahatsız etmedi ama bazı izleyicileri rahatsız edebilir. Bence fena değildi. Yani böyle 10 üstünden puan verecek olsam 7 falan veririm bu diziye diyebilirim. Sizle de buluşturmak istedim. Çünkü bakış açınızı görmek istedim.
Bir o kadar çok beğenen insanlar da olmuş. Hatta işte 26-27 yaşındayım. O kadar iyi anladım ki bu diziyi bu yaşlarda izlenmesi lazım. İşte hani 18 yaşlarında izlendiğinde hiçbir anlamı olmayacak bir dizi diye söylenmiş. Ben 21 yaşındayım. İzlediğimde ana mesajı ve ne verilmek istediğini çok iyi anladım ve sevdim de dizinin konusunu. Ama bana biraz fazla uzun geldi ve bu benim 21 yaşındaki görüşüm. Belki ben de 26-27 yaşında tekrar izlemeliyim ya da 37 yaşımda diyerek videomu ve yorumlarımın sonuna gelmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoma kadar sağlıkla kalın lütfen. Görüşürüz.